Ben Cenk Girginol. Adım Atilla Narin. Ben Koray Erdoğdu. İsmim Kemalettin Kuzucu. Murat Kolbaşı. Adım Semih Yıldırım. Adım Emir Elenç. Ben de Uğur Atik. Türk kahvesi, tabii Türk adını almadan önce dünyanın başka yerlerinde tüketiliyordu. Habecistan veya modern adıyla Etiyopya dediğimiz bölgede keşfedildiği biliniyor. Oradaki keşifte kahve olarak kullanılmıyor. Tamamıyla yemek yapımında, yemeklere katkı, ekmek yapımlarında kullanılıyor. Veya hamur işleri şeklinde tüketildiğine dair kayıtlar var. 1251-52 yıllarında Yemen'de Şeyh Şazeli ile içilmeye başlanıyor. Ve Yemen Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra saraya geliyor. Tabii daha sonra Avrupa'ya geçiyor. Nasıl geçiyor? Nurbanu Sultan'la geçiyor. Arkasından hoş sohbet Nüktedan Süleyman Ağa'yla müthiş bir Fransa hikayesi ve arkasından İkinci Viyana kuşatmasıyla savaş ganimetleri arasında Tuna Nehri'ne döktükleri hayvan yemleri diye düşündükleri ürünü alıp Polonyalı bir asker, daha önce İstanbul'da bulunduğu için kahveyi tanıyan birisi, Diyor ki bir dakika durun, ne yapıyorsunuz? Buna Müslüman içeceği denir. Bunun ismi kahve. Bunu savaş ganimeti olarak alarak Avrupa'nın ilk kahvehanesini açıyor Viyana'da. Hala da o sokağın ismi Kolsinski adında bir kimi kaynaklar Ukraynalı, kimi kaynaklar Polonyalı diyor. Bu vatandaşın açtığı kahvehane duruyor. Ve Avrupalılar da bunu inkar etmiyor. Biz kahveyi Türklerden öğrendik diye. sonrasında İngiltere'si, Fransa'sı, İspanya'sı, İtalya'sı bütün Avrupa'ya çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Türk kahvesi olmasa bugün latteler, cappuccino'lar olmayacaktı. İşte şu kahvesi, bu kahvesi, bu kahvesi. Yahu o kahvelerin zaten atasın Türk kahvesi. Normalde hep şey derler, soğuk su kullanın, işte köpüğü çok iyi oluyor. Bu yanlış. Biz buzdolabıyla ne zaman karşılaşmışız? 1950 yılında. Aslında yine Osmanlı zamanında kaynar sularla yapılıyordu. Soğuk suyu kim söyledi çok merak ediyorum. O arada bir kopukluk var. İçme suyuyla beraber oda sıcaklığında mutlaka bir su koymanız lazım. Mesela John Tevenot'un İstanbul adlı eserinde diyor ki, Türkler diyor 3 tas kaynar suya 1 kap kahve atarlar. Ve en çok yapılan hatalardan bir tanesidir. Ateşe koyduktan sonra asla müdahalede bulunmamanız gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle kaşık ile müdahale etmememiz lazım. Kaşık soktuğunuzda da Türk kahvesini bitirirsiniz. Köpüğü bölmek çok yanlış bir şey. O bir taşım, iki taşım, işte bunlar yanlış. Kaşıklarla pay edin gibi bir kahve paketinin arkasına bir şey yazabilir. Yani yemek yaparken, tuzu koyarken kenara alıp tuz atıp sonra tekrar ocağa mı koyuyorsunuz? Her şeyi ocağın üstündeyken yapıyorsunuz. Çünkü kahvesi demlenmeye başladıktan sonra 1-2-3 saniye bekliyorsunuz, köpük oluştu. Alıp maksimum 2 fincanlık yapman lazım. 1-2 bitti. Türkiye'de maalesef yapılan en büyük ve en önemli, hani bu zamana kadar kahvenizi taze aldınız, doğru öğüttünüz, değirmende eğer çekirdek olarak öğütüyorsunuz maksimum 15 dakika sonra yapısal değerini kaybediyor. öğüttüğünüz kahveyi 30 dakika 40 dakika sonra kullanamazsınız. Paketi açıyoruz ya öğütülmüş. Açtığımız zaman çok güzel kokuyor dediğimiz şey aslında onun son nefesi. Türk kahvesi böyle 5-6 kişilik değil de tek şekilde yapılması daha doğru. Ki o 5. filtre kahve içiyor çünkü telve yok, hiçbir şey yok. Köpük zaten yok. O yüzden mesela o da yanlış. Maksimum 2 kişilik yapılması gerekiyor. Hiç denediniz mi böyle çok kişiye Türk kahvesi? Bir 2,5 ton Türk kahvesi Guinness Rekorlar kitabına girmişliğimiz var. Orada yaptım. Bir de kuzenimin istemesinde 35 kişiye Türk kahvesi yaptım. Türk kahvesi onun için geleneksel yapılardan adı konmamış böyle manifestolar vardır ya. Türk kahvesinde şu manifestoyu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Asla tek başına Türk kahvesi içilmez. Makine mi cezve mi dersek aslında roller çok farklı. Ya cezvenin verdiği bir tadı şu an makineler veremiyor. Veriyor desek doğru olmaz. Çünkü verdikleri yapılış tarzı itibariyle ısı yöntemleri çok farklı. Elektrikli ev aletleri evet biraz daha hayatımızı kolaylaştırıyor. İşte o da demleme süresini bir anda şokladığı için acılaştırıyor. Bu da yanlış. Türk kahvesinin yeri ve cezvenin yeri yan yana olmalıdır ki beraber pazarlandığı zaman bu cezvelerin yegane birer el işi, zanaat ve sanatın
buluştuğu bir yerde oldukları için cezveyi görmek istiyoruz. Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte Türk kahvesini makinede yapsanız, cezvede de yapsanız aynı tadı yakalamaya çalışıyoruz. Aralarında gerçekten çok fark bence yok. Bence yurt dışında, özellikle yurt dışındaki insanların, Türk olmayanların gelenek ve görenek yapılarında olmadığı da için hayatlarının içerisindeki pratiklik ve uygulanabilir bakımından makinelerin varlığı çok önemli ve şu anda da özellikle bizim ulusal ve uluslararası olan markalarımızın Türk kahvesi makineleri hakikaten çok doğru Türk kahveleri pişiriyor. Onu çok net söyleyebilirim. Makine önemli yani o anlamda. Baktığımız zaman 600 yıllık bir kahve endüstrisiyiz biz. İtalya'da bugün ekonomisi kahveye dayalı. Bizim neden olmasın? Çok iyi yerlere geleceğiz. Günü var, zamanı var. Türk kahvesi çok asil bir içecek. Sunumuyla ve birçok özellikleriyle biz bunu iyi anlatmamız gerektiğine inanıyoruz. İkinci Abdülhamit Han'ın kızı Ayşe Sultan anılarında mesela bunun için sarayda kullanılan fincanları çok önemser. Altı geniş, ağız kısmı dar. Niye? Son yudumu içene kadar köpük dağılmasın. İncelik ve form kahve katiyen soğumasın. Kulp kısmı S şeklinde olanlar ideal Türk kahvesi fincanı der. Neden? Sağlaksanız sağ ele, solaksanız sol elinize otursun. Bunlar Türk kahve fincanının karakteristik özellikleridir. Türkler tarafından çok önemli anlarda insanlar tarafından kullanılmış bir içecek. Nedir işte bugün kız isteme merasimlerinin en önemli içeceği, en önemli ritüeli aslında. Kahveyi niçin içiyoruz? Muhabbet için içiyoruz. Muhabbetin vasıtasıdır kahve. Kahve daha ciddi, daha oturaklı, daha ağırbaşlı bir içecektir. Son kararın verildiği bir madde olarak tüketilir. Kız istemeye gelindiği zaman herkes kapıdan içeri girerken gelin hanım ilk önce bir gül kokulu lokum ikram eder. Mesaj neydi? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Herkes yerlerine oturduktan sonra gene gelin hanım kahveyi 2-2 bedi bir hünerle hiyerarşi sırasına göre erkek tarafı bitmeden kız tarafına geçilmez. Kahveler ikram edilir ve daha sonra kız isteme törenine geçilir. Damat adayına tuzlu kahve vererek ona bir anlam yüklenmiş. Kahve içildiyse erkekle kızın evliliğinde bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiş olur. Evin kızı o akşam bu hareketi yaptıktan sonra aile efradına suret-i katiyede kullanma yasağı gelir. Bir daha bunlara el süremez. Bunlar o tarihten itibaren kız çocuğuna aile yadigarı olarak bırakılır. Anadolu'da öyle kültür yapımızın içerisinde işliyor ki işte bir cenaze içeceği mırra. Mırdan, acıdan gelen O acı kahveyi içerek acınızı paylaşıyorum mesajı verilmiş. Yani kahveyi bir dil haline getirmişler. Bir mesajlaşma dili olmuş. Mesela cilveli Türk kahvesi. Bunun üzerine badem konuluyor Türk kahvesinin. Hikayesi de çok enteresan. Geçmiş dönemlerde bir hanımefendi, damat beyde gönlü yoksa bunu sözlü olarak değil de kahvesiyle ifade ediyor. Nasıl ifade ediyor? Kızın eğer erkekte gönlü varsa üzerine tatlı badem koyarak sende gönlüm var mesajı veriyor. Bademler acıysa onda gönlü yoktur. Bunu içen damat adayı da bu şekilde anlıyor. Yandırma kahvesi, halis Maraş dondurmasının üzerine Türk kahvesini bırakıyoruz. Ondan sonra halis Maraş dondurmasının içindeki sahlep çok değişik bir nişasta olduğu için sıcaklıkla genişliyor, telveyi yutuyor ve böyle çok farklı sinerjik bir içecek ortaya çıkıyor. onların afagatosu varsa bizim de yandırmamız var. Türk kahvesi tipinde o profilde kavurmayı yaptığınız ve dünyanın en ince öğütülen kahvesidir ki öğütme metoduyla ön plana çıkar teknik olarak baktığınızda. O şekilde öğütüp pişirme kurallarını doğru uyguladığınızda her kahveden Türk kahvesi yapabilirsiniz. Aslına baktığımız zaman Türk kahvesi bütün çekirdeklerden olmalı. Tek bir çekirdek, tek bir yöreye ait olmamalı. Bu ucu çok açık bir şey. Ama bizim için ana kriter bir, tabanda bir yoğunluk ve bir ağız içinde viskozite bekleriz. Fındık, fıstık, meyvemsi, çiçeksi tatlar Türk kahvesinde aranan tatlardır. Bizim Türk toplumu genelde böyle çikolata, fındık, ceviz
içim sonrası tatlarına daha hakim. O bize daha tanıdık geliyor, aşina geliyor ama şu döneme baktığınızda bir Costa Rica'dan, bir Kenya'dan daha iyi yaptığınızda o meyvemsi tatlarında çok yakıştığını da söyleyebilirim. Kullanılan çekirdek skalası genelde Brezilya'nın X bölgesinden. Türk damak tadına oturmuş bir çekirdek. Türk insanının damak tadı Brezilya'ya çok alışkın olduğu için genelde herkes Brezilya'yı tercih ediyor. Brezilya'ya gelme sebebimiz Brezilya'da Türk kahvesini tanıtmaya ve alacağımız çekirdekleri Türk kahvesine en uygun şekilde seçmeye geldik. So basically, we had this idea quite a while back to look in how we could elevate our Turkish coffee experience for all our customers. Özellikle misafirlerimize sunduğumuz nitelikli kahvenin tüm süreçlerine hakim olmak bizim için çok önemli. Like there on the bottom you can see it's more flat. So they've changed, those are all new. That brown section there is all new plant. So maybe in 2-3 years they will start producing coffee, but that was planted now this year. Her gün neredeyse hasat zamanı geldiğinde her gün tekrar gelip aynı dalın üzerindeki farklı çekirdekleri toplamak durumunda kalıyor insanlar. Bu işin zorluğundan bahsederken bunları hep eğitimlerimizde anlatıyoruz biliyorsunuz. Bem-vindos aqui na Fazenda da Chapada, no município de Soledade de Minas. Burada sesi kullanıyorlarmış ayrıştırmak için. Şimdi birçok yerde suyla ayrıştırıyorlar yıkanmış proseste. Burada zaman ve görmekten çok sesi kullanıyorlarmış ki bu oldu mu olmadı mı bir sonraki evreye geçilsin mi geçilmesin mi diye bu şekilde ayırt ediyorlarmış. Buradaki gördüğümüz en natural yerlerden biri. Handpicking yapıyorlar. Kültürümüzü bir kere getirdik buraya. Türk kahvesi kültürü bizler için önemli. Yani her evde neredeyse bir cezve, bir önceden öğütülmüş bir Türk kahvesi bulunuyor. Buradaki insanların Türk kahvesi hakkında gerçekten pek bir şey bildiğini görmedim. Türk kahvesinin adını herkes biliyor ama tadını çok fazla bilmiyorlar. Bu nedenle ilk defa Türk kahvesi deneyimleyen üreticiler oldu. Do you know about anything Turkish coffee? I know a few things. You few things. What was it? I don't know exactly. I know it was the first brewing match. Oh really? That's perfect. You know that, huh? Do you know anything about the Turkish coffee? Honestamente, eu não sei não. Normal şartlarda denediklerinde şunu söylediler. Türk kahvesinin farklı bir gövdeye sahip olduğunu ve farklı bir tada sahip olduğunu söylediler. It's different from the normal brewing method. It's the bodies. It feels different. You feel the grinds. Yes. And I like it. Teşekkürler. Thank you. Afiyet olsun. I remember coffee express. Yeah, don't like coffee express, but this is very good. Bir araya geliniyor, bir muhabbet esnasında daha çok evlerde içiliyor annelerimizin yaptığı gibi. Arkasından bakılan bir fal falan bunları böyle anlatınca çok memnun oldular. What we do, open slowly. Okay, also still when I open it, you see your wish will happen because if it is stick like this, it means your wish will happen. Okay? Really? Yes. İnsanlar kahveyi sadece kahve diye içiyorlar ama biz biraz anlam yüklemişiz buna. Birçok atasözümüzde veya deyimlerimizde olduğu gibi bu sözün arkasında yaşanmış bir hikaye var. Eskiden Osmanlı döneminde bir Yeniçeri kahvehanesinde Kahve sektörünü Yeniçeriler ele geçirmişti. bir Yeniçeri kahvehaneye giriyor. Çok sevindiği bir haber alıyor. Orada bulunan Herkese benden bir kahve fakat şu köşede oturan hariçtir. ve kahveci başı kahvelerini yapıyor. Herkesin kahvesini veriyor. O köşede oturan bir Rum vatandaştır. Yeniçerinin o hariç dediği Rum'a da götürür, bir kahve verir ve karşısına geçerek birlikte kahveyi içmeye başlarlar. Kahveyi sipariş eden Yeniçeri kahveci başına kızıyor. Ben sana ona kahve verme demedim mi diyor. Ocakçı der ki ona verdiğim kahve benim ikramımdır, senin ikramın değil der. İşte kahvelerini içerler, aradan geçer 30-40 yıl.
Osmanlı'da Girit Adası'nda bir isyan çıkıyor. Bu kahvecibaşı da oraya isyana bastırmak adına asker olarak gönderiliyor. Rumlara esir düşer. Sonra Rumlar aldıkları esirleri genellikle öldürmektedirler. Ve rehin alınan askerler esir pazarında satılırken bu kahve ikram ettiği kişi o kahveci başını bedelini ödeyerek esir olarak alıyor. Bu öleceğini beklerken satın alan kişi alır bunu şehrin dışında bir yere. Bunu götürüyor sakin bir yerde karşısına geçiyor. Sen beni hatırlamadın ama ben seni gayet iyi tanıdım. Vaktiyle 40 sene önce kahve ikram etmiştin. O 40 yılın hatırına ben de seni bağışlıyorum diyor. Ve böyle bir kahve sayesinde o kişi kurtulmuş oluyor. Bizim 5 Aralık diye kutladığımız o Türk kahvesi günü, Türk kahvesini Türkiye Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel miras listesine dahil olduğu gündür. Somut olmayan bir değeri, varlığı olarak anons etti UNESCO. Ve dahil olduğu anda da bir içecek olarak bu listeye dahil olan ilk nesne. Şimdi UNESCO'nun bu somut olmayan kültürel miras olarak kabul etmesi Türk kahvesini bir kere dünyada kahvemize sahip çıkmaya çalışan o bütün ülkelerdeki, bütün herkese karşı çok iyi bir cevap oldu. Şu anda İtalyanlar espressoyu o listeye dahil etmek istiyorlar. Halen kabul edilmiyor. Halen dosyalar hazırlanıyor, geri gidiyor, eksiklikler vesaireler. Hayır, biz Türk kahvesi olarak varız o listede. İlber Hocam'ın bir sözü var. Türkiye'yi yurt dışı platformda temsil edebilmeniz için 3 şeye ihtiyacınız var. Kahve, lokum ve hamam. Bunlarsız Türkiye olmaz. İlber hocamız genelde şey der, Türklerin hamamı, Türk kahvesi, lokumu çok önemlidir. Bunun çok iyi tanıtmamız lazım. Türk kahvesi, Türk lokumu, Türk banyosu. Başında Türk geçen 3 tane bizim kutsal değerimiz diyebiliriz Türk toplumu olarak. Başında Türk olmadan bunları söyleyemezsiniz. Avrupa'da ilk kahveleri veya onların deyimiyle kafeleri açanlar da Türkiye'den gidenler, Osmanlı Devleti'nden giden kişilerdir. Bunu iki amaçla yaparlar. Birincisi, Türkler kahvede artık ustalaşmış, uzmanlaşmış oldukları için onlara yaptırırlar. İkincisi ise işletmelere müşteri çekmek için o kişilere bir de Osmanlı kıyafeti veya dönemin Türk kıyafetini giydirerek müşteri çekmek için. Ama modern çağda bu kadar çok teferruata gerek yok. Bir tane bakır cezve, bir tane de Türk kahvesine uygun fincanla, ateşte ocak aslında işinizi görüyor. Firmalarımızın ve kahvemizin görünürlüğünü biraz az buluyorum. O yüzden burada aslında Türkiye'de kahve işine dokunan ama kahveyi servis eden ama bunu çekirdeğinden toz haline dönüştürüp satan ama buna fincanla hizmet veren, bütün bu kahveyle ilgili bizim gibi makineciler de dahil bir araya gelip belki daha kuvvetli çalışmalarla dünyadaki kahve organizasyonlarında Türk kahvesinin gündeme gelmesini biraz daha parlatmamız ve biraz daha bilinir hale gelip en azından bir konu başlığı olarak açılmasını sağlamamız lazım. Yurt dışına açılmak istiyorsak, iz bırakmak istiyorsak sektöre, bence Türk kahvesini bir ekosistem olarak düşünmeliyiz. Cezve'de yaptığımız Türk kahvesini sadece bir başlangıç olarak düşünmeliyiz. Makinalaşma açısından da çok iyi makinalar üretip Avrupa'da ve Amerika'da artık diğer hangi kıtalarda olursa oranın menülerinde, kafelerin menülerinde, günlük hayatta, ofislerinde yer alabiliriz. Neden olmasın? Süleyman Ağa 1600'lü yıllarda Fransız sosyetesine kahveyi tanıttığında Fransızların dibi düşüyor. Bugün neden aynısını yapmayalım? Yurt dışına çıkan bütün vatandaşlarımızın özellikle gittiği kafe, restoran ve otel lobilerinde muhakkak Türk kahvesini istemelerini rica ediyorum. Çünkü bu milli bir bilinç. Orada belki evet menüde görmeyebilirler ama bunu istedikleri zaman adım adım bu kahveyi oraya getireceğiz. Çünkü bu bir yerde taleple de çok doğru orantılı bir şey. Allah dünyanın en kültürlü kahvesini bu toprağın insanına vermiş. Kıymetini bilmek lazım. Türk kahvesi candır. Türk kahvesini dünyaya tanıtalım. Türk kahvesini gerçekten kültürüyle, sunumuyla insanlara anlattıkça hem ticari hem maddi hem manevi kazançlarımız olacak. O yüzdendir ki bir tutam telveyle suyun aşkıdır kahve. Aralarında başka hiçbir şey yok.